Bazen namazlarımızda acaba tam mı kıldık, eksik oldu mu, fazla oldu mu, bu düşünceye kapılabiliyoruz. Bu çok nadir oluyorsa, yani binde bir başımıza geliyorsa orada namazın yeniden, yani en baştan kılınması. Bakın çok nadir, çok arada olan bir şey. Hani bazı kardeşlerimize her namazda olabiliyor, haftada bir olabiliyor, ayda bir olabiliyor. Bu sıktır artık. Yılda bir, çok uzun sürede bir başımıza böyle bir hadise gelmişse ya o namazı baştan kılmak en güzelidir. Bu durum bir vesvese midir hocam? Tabii bu iş vesvese halini de alabiliyor belli bir zaman sonra. Yani vesvese halini alan kişilerin gerçekten bu durumda şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun. Onu yapmamaları lazım zaten. Birinci formül bu. Çok nadir başımıza geliyorsa, binde bir karşılaştığımız bir şeyse o zaman namazı baştan kılmak en güzelidir. Ama arada bir bu durumla karşılaşabiliyoruz. 3 mü kıldım, 4 mü kıldım, bununla karşılaşabiliyoruz. Bu durumda olanlar yani nadirin biraz daha ötesi, biraz daha sık karşılaşıyorsa kişiler bununla, orada namaza karar verecek. Kendi içtihadını yapacak orada. Ya 3 diyecek ya 4 diyecek. Bir şeyde karar kılarsa tamam 3'teyim ben veya tamam 4'teyim ben diyecekse o şekilde namazını tamamlayacak. Seyir secdesi yapması gerektirecek bir şey de yok. Orada önemli olan bir içtihatta, bir zannı galiple. Evet ben ilk rekatta şunu okudum, ikincisinde şu an 3'teyim tamam karar verdim. Veya 4'teyim diye kendi kendine o kararı verebilecek. Veremiyor bazen ya, yani namazda tabii bu saatlerce düşünecek bir şey değil. O anda anlık karar verecek bir şey. O kararı da veremedi, o zaman o düşük ihtimali alacak. Yani 3'te miyim 4'te miyim, o zaman hiç karar veremediği için kendini 3'te kabul edeceksin. 3'te kabul edeceksin ama 3. rekatı kıldın. Normalde 3. rekatta kılan kişinin 4. rekatta ayağa kalkması gerekir. Hayır, kalkmayacak. O 3. rekatta oturacak. Neden? Çünkü onun 4. rekat olma ihtimali vardı. Kendisinden emin değildi. Belki de 4'tü. O son oturuş olabilir. O son oturuşun da terk edilmemesi gerekiyordu. O yüzden 3'te oturacak. Ettehiyyatı okuyacak, ayağa kalkacak. 4. rekattı yine tamamlayacak. 4. rekatta bir daha oturacak. 2 defa oturmuş olacak bu sefer. Namazın ettehiyyatı okuduktan sonra sağ tarafına selam verip sevinç secdesi yapacak ve namazı bu şekilde tamamlayacak. Bu işler biraz daha hani çok nadirin ötesinde, biraz daha bu hadiseyle karşılaşan kişiler için bu işi vesvese haline getiren kardeşlerimiz artık öncelikle bu vesveseyi giderecek yollara müracaat etmeli. Yani bu bir psikoterapi olabilir. İlaç kullanmaya gerektirecek bir durum olabilir. O vesvesenin kaynağı ne? Bunun tespit edilmesi gerekir. Öncelikle bu vesvesenin giderilmesi için gerekli mercilerden destek alınmalı. Bu çok önemli. Evet. Bunun yanı sıra namazda artık mümkün mertebe az önce dediğim şey, kendini 3 veya 4 birinde kabul edecek ve her defasında sevinç secdesi yapmayacak. Çünkü bu bitmiyor. Vesveseliler için söylüyorum bakın bunu. 3'te miyim, 4'te miyim? Okudum mu, okumadım mı? Abdest aldım mı, almadım mı? Guslüm oldu mu, olmadı mı? Bu işleri iyice inceledikçe, şunları da yap dedikçe, normal kişilere verdiğimiz fetvayı bunlara da verdikçe işin altından kalkamıyorlar. Artık din onlar için bir zulüm haline geliyor. İbadetleri yapamayacak hale geliyorlar. Şunu bilecek kardeşim. Ya ben burada Rabbimin huzuruna durdum mu? Durdum. Namazımı vaktinde eda ediyor muyum? Ediyorum. İşte zihnime gelen o düşüncelerde itibar etmiyorum. Şeytan seni takmıyorum. Beni istediğin kadar oyala, bana istediğin kadar vesvese ver. Senin bu vesveselerini ben görmezden, duymazdan geliyorum. Ben şu an 3'ü kılıyorum diyecek ve 3'ü 4'ü kılıp bitirecek. Namazın sonunda da sevinç secdesi yapmayacak. Aksi takdirde her namazda istisnasız sevinç secdesi yaparlar ki bu da bizim istediğimiz, beklediğimiz bir şey değildir zaten. Hocam buna benzer sorular çok sık geliyor ya, hani biraz da konsantre eksikliğinden de mi kaynaklanıyor? O da olabilir. Yani vesvesesinin pek çok kaynağı olabilir. Odaklanamıyor muyuz namaza? Odaklanamama problemi, zihnimizde pek çok düşünceler olabilir. Az önceki izlediğimiz dizi yarım kalmış, onda kafamız hala orada kalmış olabilir. Vesaire, yani pek çok şey, pek çok gerekçe olabilir. Konsantrasyon çok önemli. Bir defa kimin huzurunda olduğumuz, o bilinci hiçbir zaman kaybetmemeli zaten. Yani yapalım da bitsin değil, olsun da savalım, yani bir an önce savalım da kurtulalım şu namazdan değil. Ben şu an hiç kimsenin, belki hiçbir makamın dengi olmayan, belki yani ülkemizde veya başka bir ülkede herhangi bir yetkilinin kapısını çalacağımız zaman günler öncesinden, aylar öncesinden belki randevu alıp ancak gidebiliyorken
alemlerin Rabbinin huzuruna hiçbir randevu almaksızın gidebiliyorum. Günde 5 vakit onun huzurunda durabiliyorum. Onunla görüşebiliyorum. Adeta namazda onunla hasbihal ediyorum. Yani budur. Namazda kulun Allah'la sohbet etmesidir. Namaz budur. Meseleye biraz böyle bakabilirsek, ahirette bizim sigortamız, kurtuluş sigortamız gözüyle bakabilirsek, yani namaza bakış açımızı biraz daha değiştirebilirsek, günde 5 vakit yapalım da bitsin veya zorunlu olarak yapacağımız bir şey gözüyle değil de bizi cennete götürecek bir burak düşüncesiyle o göze bakarsak, o zaman bu tarz şeyler olmayacak demiyorum. Elbette olur ama nispeten azalacaktır. İnşallah. Teşekkür ediyoruz.